Merhabalar, Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Bugün en önemli konulardan birisine değineceğiz. Ahşap işkenceleri dostlar. F tipi işkence olsun, C tipi işkence olsun, boru işkence olsun, mengen olsun bu konulara biraz değineceğiz videoda. Benim kullanmış olduğum F tipi işkenceleri ve boru tipi işkenceleri görüyorsunuz. Burada dikkat etmenizi istediğim husus işkencelerin boy birbirinden farklı olabileceği ve ikişer tane var arkadaşlar. Yani uzundan 2, bir kısasından 2, onun kısasından 2. Bu dede yadigarı, bu tek. İşte daha bir farklı çeşitten 2, 2, 2 gidiyor. Yani mümkün olduğunca bir işkence çeşidini alıyorsanız en az 2 tane almaya özen gösterin. Boru tipi işkencelerde de 4 tane kullanım genelde yetiyor. Ama bunu 6 veya 8'e çıkartabiliyorsanız çok daha farklı işlere imza atabiliyorsunuz. Şimdi tezgaha bir geçelim, bir de orada inceleyelim bakalım. Şimdi masanın üzerinde aynı markaya ait 3 farklı ebatta işkenceleri görüyorsunuz. F tipi işkence diyoruz bunlara. Öncelikle söyleyeyim, bunlar hani kolay ulaşılabilir ama çok kaliteli şeyler değil. Amatör işlerde işinizi iyi kötü çözebilecek işkencedir. Ve bu işkencelerin üzerinde ya da satın aldığınızda yazan belli başlı rakamlar vardır dostlar. Mesela küçük olan da 80 çarpı 200 yazıyor. Şimdi 80'in anlamı şu. Diyor ki merkezden lamanın iç kısmına kadar 8 santimetre, yani 80 milimetre olduğunu söylüyor. 80 çarpı 200 dedik. 200 neyi ifade ediyor? 200 de 200 milimetreye, yani 20 santime kadar olan parçaları sıkabileceğimizi anlatıyor. Yani burada 2 tane ölçümüz var. Uzunluk ve çene genişliği. Bir tık büyüğünde olan ise 100 çarpı 450 yazmış. Merkezden lamanın iç kısmına kadar 10 santimetre. Diyor ki ben 45 santimetreye kadar olan parçaları sıkabilirim. Bir diğer boy ise 120'ye 800, yani 12 santimetre. Şu mesafe 80 santimetreye kadar olan parçalarını ben sıkarım diyor. Şimdi başka bir işkence daha koyayım. Başka işkenceyi de koydum arkadaşlar. Dediğim gibi daha önceden atölyemdeki en eski ürün 1970'lerden kalma, 70 desek 45 sene civarında bir yaşı var. Bununla bunun arasında nasıl bir fark var? Bakın, işkencede en önemli olan unsur lama demirleri ve lamaların arasındaki çiziklerdir. Yani sıktığımız zaman demir lamayı yakalayacak ve sıkıştırma işlemini gerçekleştirecek. Sıkma işlemini gerçekleştirdikçe de lamaya şu yönde bir kuvvet uygulayacak. Bunlar çok fazla sıkmaya ya da hani çok zorlamaya gelmiyor. Ama hani bunu istediğin kadar sık, bana mısın demiyor dostlar. Günümüzde var mı hala bunlardan? Tabii ki günümüzde de satılıyor ama şu işkencenin en az 2-3 katı oluyor dostlar fiyatı. Peki nerede kullanıyoruz bu işkenceleri? Bunu özellikle parçaları birbirine yapıştırdığımız zaman veyahut da parçaları sabit bir konuma eriştirip vidalama yapacağımız zaman parçaları düzgün tutabilmemiz adına hayati bir rol oynuyor. Bu işkenceler olmadan düzgün iş çıkartabilmek maalesef mümkün değil dostlar. Şöyle bir tüyodan bahsedeyim. Diyelim 2 parçayı birbirine yapıştıracağız. İşkenceyi çok fazla sıkarsak ahşap üzerinde iz bırakabiliyor. Eğer bu izi bırakmak istemiyorsak yandan destekleyici parçalar atacağız. Daha geniş bir yüzeye işkencelerin basmasını sağlayacağız. Bu bir. İkincisi ise işkenceyi sıkarken elimi tuttuğum yerden işkenceyi götürdük. Çok hafif bir kavrama sağladınız. Arkasından çeviriyorum. Çenenin yakaladığını hissettim. Çeneyi bu yönde itiyor şu anda. Çok hafif bir sıktı dostlar. Parçanın birbiri arasında kalınlık yüksekliği olup olmadığını bu noktada kontrol edin. Varsa tatlı sıkıyken bu ayarı değiştirebiliyorsunuz. Yani abartılı gösterelim. Diyelim böyle sıktık. Sıkılık anında ikisini birbirine düzgün hale getirdim. Sonra yavaş yavaş tekrardan sıkma işlemini gerçekleştiriyorum. Artık kilitlendiğini hissettim. Ayar değiştirmemiz gerekiyorsa da hafifçe gevşeterek tahtaların pozisyonunu bir kez daha ayarladım. Ondan sonra sıktım dostlar. Kullanma mantığı da gayet basit bu şekilde. Şunu yaşayabilirsiniz. İkisinin arasına fazla tutkan sürerseniz sonuçta bu dönerek sıkıyor. Parçayı son sıkma anında biraz ileriye doğru itekleyebilir. Yani kalınlık yüzeyleri değiştirebilir. Bunu az önce anlattığım gibi geriye çevirerek tekrardan ayarını yapıp sıkabilirsiniz. Bu bir. Ya da eğer bunu çok yaşıyorsanız
Tutkalın üzerine bir miktar tuz dökerseniz parçaların birbiri üzerinde kaymasını da engellemiş olursunuz dostlar. Bu da ufak bir taktik olsun. F tipi işkencelerin bir diğer türevi ise tetikli olanlardır arkadaşlar. Bunlar bakın öbürüne göre artısı da vardır, eksisi de vardır. Bunlar döndürerek sıkmadığı için tetik sayesinde dikey bir şekilde sıkabiliyorsunuz. Ama eksi tarafı ne derseniz çevirerek sıktığımız işkenceler gibi kuvvet sağlayamıyor. En azından elimde olan. Ama diyelim bir parçayı ya da bir takımı tutmak zorunda kalıyorum elimde. Şu yüksekliği kabaca ayarladım, işte sıkıştıracağım. İki parçayı tek elle hemen sıkabiliyorum. Öbür işkenceyle sıkarken genelde iki elimi kullanmak zorunda kaldığımda bir gerçek. Atölyenizde olmasında çok fayda göreceksinizdir dostlar. Gene dediğim gibi 2 tane. Bu işkencenin bir diğer artısı ise bu kafayı buradan söküyorsunuz. Döndürüp arka tarafa takıyorsunuz. Öbür işkenceye yaptım ben bu dediğimi. Bakın bu durumda da ne oluyor? Bu sefer sıkma işlemi değil de dışarıya doğru baskı kurma işlemi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu tetikli işkencelerin hepsinde geçerli bir özellik. Şu mandallı olanlar da epey iş görebiliyor. Bunlar da işte çene genişliğinin açılmasına göre satılıyor. Boy boy oluyor. Daha büyük olanlar daha iyi bir sıkma kuvveti sağlıyor. O bir gerçek. Bunu ben genelde ön sıkıştırma işlemlerinde kullanıyorum. Kabaca yani malzemeyi tutturmuş oluyorum. Daha sonrasında işkence yardımıyla parçayı sıkarak bunu çıkartabiliyorum yerinden dostlar. Ya da çok önemli, çok baskı istemeyen durumlarda sadece bununla tutkalladığım yerlerde oluyor. Şimdi geldik C tipi işkenceye. Bundan alabildiğiniz kadar alın arkadaşlar. Şu an benim elimde 8-10 tane var bundan. Gerçi buna kazancı mengenesi diyorlar ama hani C tipi de bununla benzer özellikte. Bu tip çıtalar bazen yani şişirme yapmanız gerekiyor. Masanın kenarı bir şey yaparken sık sık yani yan yana birçok tane kullanıyoruz. Bunu da aynı şekilde kavrattırdık. Sıkıyoruz dostlar. Eğer parçanızın zarar görmesini istemiyorsanız dediğim gibi 2 tane destek parçasıyla sıkarsanız daha da iyi sonuç elde edebilirsiniz. Bunlardan çok sayıda olması sizin faydanıza olacaktır atölyenizde. Bir diğerisi bunu ben kendim yapmıştım. 4 tane yaptım. Bunu da yeri geldiği zaman kullanıyoruz. Şu civatalarla yükseklik ayarını yapabiliyoruz. Bunu da istediğiniz boyda kendiniz imal edebilirsiniz. Kanalımda bir video da var bunun yapımını anlatan. Boy boy kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Faydasını görüyorum. Şu altta görmüş olduğunuz somun, şöyle sona getirmiş olayım. Şunu sıktığım zaman parçanın geriye doğru kaçmasını engelliyor. Ve yaptığı hareket şu dostlar. Uç taraftan şöyle bir baskı yapıyor. Minik tutkallama işlerinde çok işlevsel bir şey öneririm. Tezgaha dönelim ve en sevdiklerimden birisi boru tipi işkenceden bahsedeyim. Evet, boru tipi işkencenin en büyük faydası ne? Arkadaşlar uzunluk konusunda size sınır tanımıyor. İnternet üstünden yarım parmak boruya veyahut da 3 çeyrek boruya olacak şekilde satılıyor dostlar. Ben 3 çeyrek olanını tercih ettim. Sıktığım zaman daha mukavemetli olsun, boruyu eğdirmesin diye düşündüm. Ama hani yarım da yetiyor olabilir. Şunu söyleyeyim, satın aldığınız zaman sadece mesela şu kırmızı parçayla şu geliyor dostlar. Boruyu siz kendiniz tesisatçıda istediğiniz uzunlukta kestiriyorsunuz. Ve bir tarafına diş açtırmanız gerekiyor. Şimdi ben boruyu 115 santimden kestirmişim. Herhalde 100 santimetreye kadar olan bir şeyi sıkabilmek adına düşünmüşüm. Şunu da yapabilirsiniz. Diğer uca da diş açtırıp daha uzun bir şey sıkmanız gerekirse araya bir manşon ile daha da uzun hale getirebilirsiniz işkencenizi. Şurada bir tırnak var. Bu tırnak boru üzerinde hareket etmesini sağlıyor. Diyelim bu 3 tahtayı birbirine sıkacağız. Şuradaki mandaldan yaklaşık bir yere getiriyoruz. Buradan da sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz dostlar. Diğerlerini de sıktığımız zaman çok güzel bir panel oluşturabiliyoruz. Tabii bunlar rendesiz, düzgün değil bu ahşaplar, onu söyleyeyim. Rendeli olduğu zaman masif bir panel elde edebiliyoruz bu boru işkenceler sayesinde. Hemen arada bir tüyo daha söyleyeyim. Boru işkenceyle sıkma işlemi yaptığınız zaman alta ve üste mutlaka takas koyun.
Ve bu kısımdan da küçük işkenceler ile birleştirme yapın. Neden derseniz hem daha düzgün kalmasını sağlayacak. Yani bir düzensellik yaratmış olacaksınız. Hem de başıma gelen bir şeyden bahsedeyim. Bunu koymadan sıkmıştım. Sıkabildiğim kadar sıktım. Ve arkadaşlar en son tahtanın birisi kurtuldu ve havaya doğru fırladı. Allah'tan bana gelmedi ama korkutmuştu. Yani hani saçma bir kaza yaşamanızın önüne de geçecektir. Yine aynı şekilde ahşaplarınıza zarar vermemesi adına başlangıç kısmına ve son kısmına boylu boyunca bir ahşap koyarsanız daha güzel bir sıkma, zedelenme olmadan bir sıkma işlemi elde edersiniz diyelim. Biraz da bendekinin handikapından bahsedeyim. Şu alttaki oturan ayaklar hiç hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Yani bunu sıktığınız zaman bu böyle dönebiliyor. Arka taraf şu an sabit, onu göstereyim. Şu arka taraftaki parçayı bundan dolayı yaptım. Yani şu devrilme işinin önüne geçebilmesi adına. Şurayı altta havada tutuyor aslında yaptığı iş o dostlar. Sıkma işleminde yaparken bir anda bir tarafa yüklenmeyin. Yavaş yavaş karşılıklı olarak sıkıştırma işlemini gerçekleştirin. Eğer bunlar düzgün planyalanmış olsa çok güzel bir şekilde birbirine oturuyor. Azıcık oturmayan kısımları da bu işkenceler sayesinde birbirine yapıştırabilmiş oluyoruz dostlar. Bir de bu tip birleştirmelerde eğer bir kavela makineniz, bisküvi makineniz varsa yemede yanında yat oluyor. İnşallah bu sene atölyede o bisküvi makinesinden bir tane alabiliriz 6. aya doğru diyelim. Bununla ilgili kendin yap videoları da var. Mesela Şahane Bilgiler'de Mehmet abi yapmıştı. Raylı işkence diyorlar arkadaşlar. Şuraya bir somun kaynatıyor. İşte gene böyle bir mekanizma var. Raylı işkencede de parçayı bir pimle deliklerden farklı konumlara alarak mesafemizi yapabiliyoruz. O da kullanışlı bir yöntem mi? Kesinlikle kullanışlı bir yöntem. Şimdi sırada anlatacağım iki işkence çeşidi ise benim elimde yok. Belki bu sene alırız diyelim inşallah. Birincisi köşe birleştirme işkencesi. Resimle göstereceğim bunu size. Panelleri birbirine otururken 90 derece olacak şekilde satılıyor. Bunu elle yapabiliyor musunuz? Elle de yapılabilecek bir şey aslında. Belki biz de yaparız. İkincisi ise gene işte üçgen olsun, kare olsun, altıgen olsun, beşgen olsun, sekizgen olsun. Çok keşeli kenarları birbirine bağlamak için bant tipi işkence diyelim. Bence alınabilecek şeylerden birisi. Hatta alırsam öbüründen önce alırım diye de düşünüyorum dostlar. En azından resimde görmüş olalım ne olduğunu. Şöyle uyduruk bir şey olsa da arkadaşlar masa tipi işkence. Buna iki ahşap çakıyorsunuz. Üstüne gerekiyorsa delik açıyorsunuz. Bunu da Selçuk Ay'ın kanalında çok güzel modifiye etmişti. O videonun linkini de atayım, oradan da izleyebilirsiniz. Masalar için kullanılabilecek ahşap işkencesi. İnşallah bu sene bağlayacağım. 1,5 yıldır neredeyse elimde. İşkenceler çok çok faydalı dostlar. Böyle bazen atölyeye gelip işte ahşapla ilgili sohbet ettiğimiz kişiler oluyor. İşte onlar böyle konuyu dağıtıp daha farklı konulara geldiği zaman da bunu kullanıyoruz. En büyük yardımcımız da bu konuda bu. Şaka bir yana panelleri birleştirmek için çok çok faydalı oluyor dostlar işkenceler. Diyelim az önce gösterdiğimiz bunun 80'lik olayıyla mesela 120'lik bir şeyi nasıl sıkarız? Ahşabı birbirine sıkmamız gerekiyor. Şöyle bir şey yapabiliyoruz. İşkencemizin en sondayken bunun ucunu buraya oturtturuyoruz dostlar. Ahşabın bir ucunu buraya, diğer ucunu buraya oturtturduğumuz zaman şu mesafemiz çok çok uzamış oluyor. Bu da bir taktik. Bu kadar işkenceden bahsetmişken masaüstü mengenesinden de bahsetmeden geçmeyelim. Şimdi bu markanın çeneleri çok kuvvetli bir kere. Çok aşırı memnunum. Yüzlük arkadaşlar, yani 100 yazdı. Şuradaki mesafenin 10 santimetre olduğunu söylüyor bana. İşte bu 125, 150, 175, 200 diye gidiyor. Sonuçta ne kadar büyük alabiliyorsanız o kadar memnun kalacaksınızdır. Ha, bu arada bir ahşap için değil, bu tesviyeci mengenesi arkadaşlar. Gene de hani ahşap için kullandığımda çok oluyor. Dönüşü gayet güzel, sıkması gayet güzel. Dediğim gibi çeneyle baskı, yani çeneyle baskı da bir taraftan tutturduğum zaman şurası lambur lumbur sağa sola oynamıyor. Direkt sıkıyor. O konuda çok başarılı. Onun ayarını da şuradaki iki alien anahtardan yapıyoruz. Yani mengene şöyle sağ sol yönünde oynamıyor dostlar. Bence atölyenin olmazsa olmazlarından birisidir mengene. Parçayı sıkıştırarak, yani üçüncü bir el var gibi düşünün. İki elle çok daha güzel çalışmamızı
sağlayan bir alet. Şimdi gelelim kullanırken dikkat etmemiz gereken püf noktalarına. Bu konuyu anlatmadan evvel de şunu söyleyeyim. Pazarları artık 8.30-9 sularında canlı yayın yapıyoruz. Sorularınızı canlı yayında daha detaylı bir şekilde yanıtlamaya çalışıyoruz. Seyirci arkadaşlarımızdan da çok büyük yardımlar aldık geçen hafta. İnşallah keyifli yayınlara imza atacağız dostlar. Dediğim gibi pazar günleri 8.30-9 sularında buluşalım. Bunun dışında da videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yayına devam edelim. İşkenceyle sıkma işlemi yaparken az önce de dediğimiz gibi iki parçayı yanlarına koyarsanız yüzeylere sıkarken zarar vermenin önüne geçmiş olursunuz. Gereğinden fazla işkenceyi sıkmayın. Ahşaba da zarar verebilirsiniz. İşkencenizin lamasına da zarar verebilirsiniz. Tutkallayıp yapıştırdığınızda parçalar kayıyorsa fazla tutkal kullanmış olabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, araya dediğim gibi tuz dökerseniz parçaların birbirine tutunmasını sağlarsınız. Buradan da Mustafa abiye Sanatım Ahşabım kanalına teşekkür ederim. Ben de ondan öğrenmiştim bu taktiği. Kullanmadığınız zaman da mutlaka o döner mekanizmayı yağlamayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Yağlamak hem paslanmanın önüne bir miktar geçecektir hem de mekanizmanızın daha iyi çalışmasını sağlayacaktır. Boru tip işkencelerde yanlara bahsettiğimiz gibi tahtayı koymayı ihmal etmeyin. Hem panelin düzgünlüğü açısından hem de tahtaların yukarıya fırlamaması açısından önemli. İşkencelerinizi düzgün bir şekilde saklamak için atölyenizde belirleyeceğiniz bir duvara işkencelerinizi asabilirsiniz. Bunun için bir stand yapabilirsiniz. Hem düzgün duracaktır hem de rahat bir şekilde çalışmanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Evet, işkence çeşitlerini nasıl kullanabileceğimizi anlatmaya çalıştık. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur dostlar. Yorumlarınızı ihmal etmeyin dostlar. İyi veya kötü, eleştiri veyahut da tebrik ne olursa olsun yazmanızı diliyorum. Amatör ruhla anlattığımız bu videonun sonuna da geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın dostlar. Sağ taraftaki kutucuktan buna benzer videoları izleyebilirsiniz. Sol taraftaki kutucuktan ise sizin için önerdiğim videoyu izleyebilirsiniz. Üst kısımda da abone ol tuşuna basabilirsiniz. Eğer görünüyorsa atölye 9 derece. Hakikaten çok üşüdüm, onu söyleyeyim. İnşallah hasta olmam. Daha tam çalışılacak kıvama gelmemiş yani atölye.